Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün inanılmaz lezzetli bir pasta tarifim var. Coco Star pasta tarifi. İnanın keşke daha önce paylaşsaydım diye düşündüğüm bu pasta tarifini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Denedikten sonra ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Çok fazla uzatmadan hemen Coco Star pasta tarifime geçelim. Malzemelerde vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Tarifim tuttu tutmadı derdi inanın yok. Herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Tarifin içeriğinde de ekstra önemli püf noktalarından bahsettim. Fikirlerimi sizlerle paylaştım. O yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle oda ısısında bekletmiş olduğum 3 adet yumurtamı uygun bir kabın içerisine kırıyorum. Bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum ve bir paket toz vanilya ekliyorum. Mikserle bu 3 malzememizi güzelce çırpalım. Vanilya eklememizin sebebi tüm kek, pandispanya tariflerinde bu aşamada ekliyoruz ki yumurta kokusuna hassas olan kişiler rahatsız olmaması için, yumurta kokusunu hiçbir şekilde hissetmemek için vanilyamızı bu aşamada ekliyoruz. Yumurta, toz şeker ve vanilya karışımını mikserle güzelce çırpalım. Yumuşacık ve sünger gibi kek ya da pandispanya yapmanın en önemli püf noktası yumurta ve şekerin macun kıvamına gelene kadar çırpılmasıdır. Bu aşama o yüzden en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Hem pandispanya yapımında hem kek yapımında mutlaka 10 dakika kadar çırpalım. Karışımın rengi açılana kadar, krema kıvamına gelene kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Yakından da gördüğünüz gibi karışımımızın rengi açıldı. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Oda ısısında beklettiğimiz bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. İyi bir kek yapmanın ya da iyi bir pandispanya yapmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi ise aşama aşama malzemeleri eklemek. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpmak, daha sonra sıvı malzemeleri, en sonunda kuru malzemeleri ilave etmek. Böylelikle kekin iyi kabarmasını sağlayabilirsiniz. Ben bu aşamada şimdi bir su bardağı sütümü ilave ettim. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir paket hamur kabartma tozu ekledim ve 3 yemek kaşığı kakao ilave ettim. Son olarak 2 su bardağı elenmiş unumu ilave ediyorum. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tüm malzemelerimi ilave ettikten sonra etrafı sıçramaması için mikserimi çalıştırmadan önden şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra kıvam aldıktan sonra mikserimi çalıştırıp yaklaşık 1-2 dakika kadar çırpıyorum. Kek harcımız hazır. Şimdi kek harcımı bir kenara alıyorum ve hemen hızlı bir şekilde kullanacağım kalıbın her tarafını yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Ben tarifimde kelepçeli kalıp kullandım. Kelepçeli kalıbımın alt kısmına ilk önce yağlı kağıdı yerleştirmek için ölçüsünü alıyorum. Daha sonra makas yardımıyla kesip yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Yağlı kağıdı yerleştirebilmek içinse margarin ya da tereyağı ile kelepçeli kalıbınızı yağlayıp yağladıktan sonra da yağlı kağıdı üzerine yapıştırabilirsiniz. Tabii ki israf olmaması için bu aşamada tereyağını kullanmayabilirsiniz. Çünkü kelepçeli kalıbın üzerine süreceğiz. O yüzden evinizde margarin varsa çok az margarin sürüp yağlı kağıdı kelepçeli kalıbımıza yerleştirebiliriz. Bu aşamalarda sıkılmamanız için hızlandırarak videonun her aşamasını göstermek adına paylaşıyorum. Çoğunlukta her detayı paylaşmamı isteyen takipçilerim olduğu için o yüzden ben de bu aşamaları bile sizlerle paylaşıyorum. Yağlı kağıttan ilk önce yuvarlak şekil oluşturdum. Kenar kısımlarından hemen yan kısımlarına yapıştırmak için dikdörtgenler oluşturdum. Bunları da kelepçeli kalıbımın yan kısımlarını tekrardan yağlayarak üzerine yapıştırdım. Bu şekilde hiçbir şekilde kek harcınız kelepçeli kalıba yapışmayacaktır ve kolaylıkla kalıptan güzel bir şekilde çıkacaktır. Kelepçeli kalıbımızın içerisine hazırladığımız kek harcımızı dökelim.
Kek harcımızı döktükten sonra kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırın ayarımızda 20 ila 25 dakika aralığında pişirelim. Güzel dokuda iyi bir kek yapmanın bir püf noktası da özellikle fırına kekimizi verdikten sonra ilk 15 dakikası kesinlikle fırınımızın kapağını açmamalıyız. Kekimizin güzelce kabarması için ve yumuşacık sünger gibi bir dokusuna sahip olması için buna da lütfen özen gösterelim. Kekimizin hava kabarcıklarını almak için tezgahın üzerine hafifçe vurduktan sonra şimdi fırınımıza verebiliriz. Kekimiz pişti. Şimdi kekimizin oda ısısına gelmesini bekleyelim. Bu aşamada pastamızın kremasını yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 1,5 su bardağı sütümüzü uygun bir kabımızın içerisine alalım. 2 paket toz krem şantimizi ilave edelim. 2 paket toz krem şantimizi ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi de ilave edelim. Krem şanti, pudra şekeri ve süt koyulaşana kadar çırpalım. Videoda gördüğünüz gibi koyu bir kıvamda olacak. O yüzden koyu kıvam alana kadar çırpmaya özen gösterelim. Şimdi krem şantimizin üzerine 2 su bardağı Hindistan cevizini ekleyip karıştıralım. Hindistan cevizli olan kremamız hazır. Şimdi bir kenara alıp dinlendirelim. Bu aşamada pastamızın ganajını yapmak için ocağımızın altını kısık ateşte açalım. Uygun bir tavamızı yerleştirelim. İçerisine bir paket sıvı kremamızı dökelim. Kremamızı ocakta ısıtalım. Kesinlikle kaynamasın. Buna mutlaka dikkat edelim. Kremamızın sadece tavanın içerisinde ısınması yeterli olacaktır. Isınan kremamın içerisine çikolataları ekleyeceğiz. Toplamda tarifimde 80 gram sütlü çikolata, 80 gram bitter çikolata kullandım. Kremam ısındıktan sonra hemen çikolataları ilave ediyorum. Kremanın sıcaklığıyla birlikte çikolataları eritiyorum. Kaşık yardımıyla devamlı karıştırıyorum. Çikolatalar eridi. Şimdi hemen çikolata sosumuzu bir kenara alalım. Ara ara üzerine kabuk tutmaması için karıştıralım. Bir kenarda bekletelim. Fırından çıkan kekimizi oda ısısında soğuttuktan sonra kekimizin üst kısmını bıçak yardımıyla keselim. Dilerseniz bu aşamayı yapmayabilirsiniz ama ben düz bir şekilde alt kısmının gözükmesini istediğim için kabaran yüksek olan kekin kısmını bıçak yardımıyla kestim. Kekin üzerine bir çay bardağı sütle her yerini ıslatıyorum. Hazırlamış olduğumuz Hindistan cevizli kremamızı kekimizin üzerine dökelim ve bir spatula yardımıyla her yerine eşit gelecek şekilde düzleyelim. Kremamızın üzerine soğuyan çikolata sosumuzu da dökelim. Coco Star pastamız hazır. Şimdi bir gece buzdolabında dinlendirelim. Benim çok vaktim olmadığı için 4 saat buzdolabında dinlendirdim ve sunuma hazır ettim. Kelepçeli kalıptan pastamızı çıkarmak için kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla veya bir spatula ile geçelim. Daha sonra kelepçeli kalıbımızı açalım. Kelepçeli kalıbımızı çıkardıktan sonra bir bıçak yardımıyla pastamızı dilimlere bölelim. Pastamızı keserken bıçağı mutlaka her dilimde bir serpakla silip o şekilde kesmeye devam edelim. Böylelikle tertemiz güzel dilimler elde edebilirsiniz. Toplamda 12 dilim elde ettim. Eğer daha büyük dilimler seviyorsanız daha büyükçe de kesebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi şahane oldu. Hem lezzeti çok güzel hem de çok hafif bir pasta. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Keki sünger gibi yumuşacık oldu. Aynı şekilde kreması da çok lezzetli, çok hafif oldu. Üzerindeki ganajıyla birlikte şeker dengesi çok lezzetli olan bir pasta.
Böylelikle bir tarifimin sonuna geldik. Sizler kıvamına yakından bakarken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Kanalımda hangi tarifleri görmek istiyorsanız yorum kısmına da yazarsanız tek tek mesajlarınızı okuyorum ve dönüş sağlıyor olacağım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.